Merhaba. Bugün insanlık tarihinin en gizemli ve etkileyici anlatılarından biri olan Büyük Tufan olayına doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkacağız. Düşünün ki dünya üzerindeki tüm kültürler birbirlerinden binlerce kilometre uzakta ve farklı zaman dilimlerinde bile büyük bir felaketin dünyayı sular altında bıraktığı hikayeleri anlatmışlar. Acaba neden? Bu olayın ardındaki gerçek ne olabilir? Bu videoda Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden Güney Amerika'nın sıcak topraklarına kadar geniş bir yelpazede anlatılan tufan öğretilerini keşfedeceğiz. Her biri insanlığın doğayla ve ilahi güçlerle olan ilişkisini anlatan büyüleyici olaylarla dolu. Hazırsanız zamanda ve mekanda bir yolculuğa çıkalım ve bu efsanevi tufan anlatılarını birlikte keşfedelim. İlk olarak en eski tufan olayının anlatıldığı kaynak olarak Gılgamış Destanı'nı inceleyeceğiz. Ancak burada Gılgamış Destanı'nın tarihselliği ile ilgili bahsetmemiz gereken özel bir durum var. Gılgamış Destanı'nın başrolü olan Gılgamış, aynı zamanda M.Ö. 2600 yılları civarında Sümer diyarındaki Uruk kentinde krallık yapmış biriydi. Gılgamış Destanı ile ilgili olarak elimizdeki en eski kaynaksa M.Ö. 2100 yılı dolaylarına aittir. Yani Gılgamış öldükten yaklaşık 500 yıl kadar sonra yazılmış olan bir kaynaktan bahsediyoruz. Bu kaynağı yazdıransa Ur kralı Şulgi'dir. Gılgamış'ın kendi atası olduğu iddiasında bulunur ve katiplerine atasının maceralarını yazmalarını emreder. Bazı tarihçiler Şulgi'nin Gılgamış'ın kendi atası olduğunu iddia eden bir gaspçı olduğunu söylerler. Ancak biz bugün konunun bu kısmıyla ilgilenmiyoruz. Asıl olan Gılgamış'ın maceralarının yüzlerce yıl sonra yazılmış olması. Gılgamış Destanı temelde 6 bölümden oluşur. Bunlar Enkidu'nun öyküsü, Sedir Ormanı'na yolculuk, Gökyüzünün boğası, Gılgamış'ın yolculuğu, Tufan'ın öyküsü ve Gılgamış'ın araştırmasıdır. Ancak çoğu kil tabletin başına gelen bu tabletlerin de başına geldi ve tabletler birçok kez parçalandı. Şulgi'nin katibinin yazdığı tabletlerden kalma en eski Sümerce kopyalar yalnızca ilk iki öyküyü yani Enkidu'nun öyküsü ve Sedir Ormanı'na yolculuk öykülerini ve sondaki yakınmayı içerir. Diğer 4 öykünün daha önce de dizinin bir parçası olup arada kaybolduğunu mu yoksa sonradan mı eklendiğini bilmek olanaksızdır. 3. ve 4. öyküler olan Gökyüzünün Boğası ve Gılgamış'ın Yolculuğu isimli öykülerin bazı kısımları ise M.Ö. 1800 ile 1500 yılları arasında Akkadça'ya çevrilmiş haliyle bulunmuştur. Son 2 bölüm olan Tufan Öyküsü ve Gılgamış'ın araştırmaları bölümleri ise çok daha sonradan destana eklenmiştir. Bu 6 bölümlük destanın tamamının bulunduğu en eski kopyaysa M.Ö. 668 yılında Asur kralı olan Assurbanipal'ın oluşturduğu 22.000 tabletlik kütüphanede bulunmuştur. Bu dev kütüphanedeki 12 tablet Gılgamış'ın destanını anlatır. Sonuç olarak 6 öyküden sadece ilk 2 öykü Gılgamış'ın yaşadığı döneme en yakın zamanda yazılan öykülerdir. Diğer 4 öykü için aynı şeyi söylemek için henüz bir kanıtımız yok. Yani en eski Tufan öyküsünün yazılı olduğu Gılgamış destanındaki Tufan öyküsü aslında sanıldığı gibi M.Ö. 2100 yılı dolaylarında yazılmış bir öykü değildir. Gılgamış destanındaki ilk 2 öykü hariç diğer 4 öykü çok daha sonradan destana eklenmiştir. Ancak Tufan öyküsü gerçekten Gılgamış'ın 6 öyküsünde vardı ve tabletler parçalandıktan sonra yeniden yazılıp mı eklendi, yoksa Tufan öyküsü 6 öyküden biri hiç değildi ve sonradan mı eklendi, bunu bilmek şu an için imkansız. Şunu biliyoruz ki şu anki belgeler bize Tufan hikayesinin destana çok daha sonradan eklendiğini gösteriyor. Artık Gılgamış destanındaki Tufan öyküsünden başlayarak diğer Tufan öykülerini keşfedebiliriz. Bilinen en eski Tufan hikayesi Sümerlere ait Gılgamış destanında geçer. Bu destan Mezopotamya uygarlıklarının efsanevi kralı Gılgamış'ın maceralarını anlatır. Gılgamış, ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yolu büyük tufandan sağ kurtulan bilge Utnapiştim'le kesişir. Utnapiştim, Gılgamış'a kendi ölümsüzlüğünün hikayesini anlatmaya başlar. Utnapiştim'in halkı
Zamanla tanrılara karşı saygısız ve günahkar bir hale gelmişti. Tanrı Enlil, insanların bu davranışlarından bıkarak onları yok etmeye karar verdi. Tanrılar Meclisi, Enlil'in bu kararını onayladı ve büyük bir tufanla yeryüzünü temizlemeye karar verdi. Ancak Tanrı Ea, insanlığa duyduğu sempati nedeniyle Utnapiştim'e gizlice bir uyarıda bulunur. Bir gece Ea, Utnapiştim'in rüyasına girer ve ona büyük bir gemi yapmasını söyler. Bu gemiyi inşa ederken her türden canlıyı ve ailesini içine almasını emreder. Utnapiştim, Tanrı'nın talimatlarını harfiyen yerine getirir ve devasa bir gemi inşa eder. Ailesini ve her türden hayvanı gemiye alır. Sonra tufan başlar. Gökler açılır ve yeryüzüne amansız bir yağmur yağar. Nehirler taşar, şehirler sular altında kalır ve insanlar panik içinde kaçar. Utnapiştim'in gemisi dalgalar arasında savrulur. Tufan 7 gün 7 gece boyunca sürer ve sonunda her şey su altında kalır. Yeryüzü bir kez daha sessiz ve boş bir hale gelir. Tufan sona erdiğinde gemi bir dağın tepesine oturur. Utnapiştim bir güvercin ve bir kırlangıç salar. Ancak her ikisi de geri döner. Sonunda bir karga salar ve karga geri dönmez. Bu da suların çekilmeye başladığını gösterir. Utnapiştim ve ailesi gemiden iner, tanrılara kurbanlar sunar ve yeni bir hayat başlatır. Tanrı Enlil, Utnapiştim'in hayatta kaldığını görünce öfkelense de Ea'nın araya girmesiyle öfkesi yatışır ve Utnapiştim'le eşine ölümsüzlük bahşeder. Utnapiştim ve eşi, tanrılar tarafından ölümsüzlüğe erişmiş olarak uzak diyarlara gönderilirler. İkinci olarak, Babil uygarlığının önemli destanı olan Atrahasis destanı yine büyük bir tufan hikayesini barındırır. Tanrılar, insanlığın gürültüsünden bıkarak bir tufan göndermeye karar verir. Tanrı Enki, Atrahasis'i uyararak bir gemi yapmasını sağlar ve Atrahasis, ailesi ve hayvanlarla birlikte tufandan kurtulur. Tanrılar suyu 7 gün boyunca yeryüzüne yağdırır. Tufan sona erdiğinde gemi bir dağa oturur ve hayvanlar serbest bırakılır. Bu hikaye Babil dönemine ait kil tabletlerde bulunmuştur. Ayrıca Gılgamış destanındaki tufan öyküsüyle aynı içeriğe sahiptir. Farkları sadece Gılgamış destanındaki tufan olayı Sümer tabletlerinde yazarken Atrahasis'in öyküsü Babil tabletlerinde yazılıdır. Üçüncü olarak en bilinen tufan olayı semavi dinlerin kitaplarında geçen Nuh tufanıdır. Nuh tufanı Tevrat'a göre insanlığın ahlaki yozlaşması ve Tanrı'nın adaletiyle ilgili bir hikayedir. Tanrı, insanların günahlarının arttığını ve dünya üzerinde şiddetin ve kötülüğün yayıldığını görür. Bu olay Tevrat'ın yaratılış bölümünde şöyle anlatılır. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Bu nedenle Tanrı dünyayı su ile temizlemeye ve yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak bozulan ve yoldan çıkan insanların arasında Nuh, Tanrı'ya karşı doğru yolda yürüyen bir adamdır. Nuh, doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Daha sonra Tanrı, Nuh'a büyük bir gemi yapmasını ve bu gemiye kendisinin, ailesinin, tüm hayvan türlerinin birer çiftiyle birlikte binmelerini emreder. Gemi tamamlandığında Tanrı büyük bir tufan gönderir. Yağmurun 40 gün 40 gece süreceği ve dünya üzerindeki tüm canlıların sular altında kalacağı bildirilir. Nuh ve gemisindekiler tufan suları yükseldiğinde güvende kalır. Gemi sular yükselip tüm dünyayı kapladığında Tanrı'nın lütfuyla güvenli bir şekilde sürüklenir. Nuh suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin gönderir. Nuh'un gönderdiği güvercin bir zeytin yaprağıyla geri döner. Bu suların çekilmeye başladığını ve karada yaşamın yeniden başlayabileceğini işaret eder. Tufan sona erdikten sonra Nuh ve ailesi gemiden inerler ve Tanrı'ya şükranlarını sunarlar. Tanrı, Nuh ve soyunu dünyayı yeniden doldurmaları için kutsar ve insanlığa bir daha asla tufan göndermeyeceğini vaat eder. Bu içerik Yaratılış kitabında şöyle anlatılır. Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim. Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak. Bu olay Tanrı'nın adaleti ve merhametini, itaatin önemini ve günahın sonuçlarını vurgular. Nuh tufanı, Tevrat'ta yer alan en bilinen ve insanlığın dönüm noktasını ve Tanrı'nın insanlar üzerindeki egemenliğini anlatan bir olay olarak kabul edilir. Ayrıca Sümer ve Babil destanlarındaki kurtulan kişilerle
Tevrat'taki kurtulan kişiler arasında bir fark vardır. Destanlarda Tanrılar Meclisi insanlığın sonunu getirmek ister ve Tanrı Ea'nın uyarmasıyla bazı insanlar kurtulur. Ancak Tevrat'ta Tanrı, Nuh doğru yolda yürüdüğü için onu seçip tufan olacağını ve bir gemi yapmasını söyler. Yani destanlardaki gibi en başından bütün insanlığın yok olmasını planlamaz. Bir sonraki tufan olayı için Yunan mitolojisine bakalım. Antik Yunan'ın mitolojik anlatılarında tanrıların insanlara olan öfkesi ve bu öfkenin sonucunda gerçekleşen tufan olayları önemli bir yer tutar. Zeus, insanlığın ahlaksızlık ve kötülükleriyle dolup taşan dünyasında düzeni yeniden sağlamak için büyük bir tufan göndermeye karar verir. Zeus, insanların artık tanrılara saygı göstermediğini ve kötü davranışlarla dünyayı kirlettiğini görür. Bu durumu düzeltmek için insanlığı cezalandırmak ve dünyayı temizlemek amacıyla yeryüzüne bir tufan göndermeye karar verir. Ancak tanrıların iradesine her zaman kulak veren bilge bir kral olan Deucalion, Zeus'un bu kararını öğrenir. Zeus'un kararını öğrendikten sonra Deucalion ve karısı Pyrrha tanrılardan rehberlik ister. Tanrıların rehberliğiyle Deucalion büyük bir gemi inşa eder. Gemi, yaklaşan tufandan kurtulmak için onların tek umududur. Deucalion ve Pyrrha gemiye binerler ve tufan başladığında suların yükselmesiyle birlikte güvenli bir şekilde gemide kalırlar. Tufan, göklerin açılması ve amansız yağmurların yeryüzüne inmesiyle başlar. Nehirler taşar, vadiler sular altında kalır ve şehirler yıkılır. İnsanlar, tanrıların öfkesi karşısında çaresizce boğulurken Deucalion ve Pyrrha'nın gemisi dalgalar arasında savrulsa da güvende kalır. Tufan 9 gün 9 gece boyunca sürer ve sonunda sular çekilmeye başlar. Tufan sona erdiğinde Deucalion'un gemisi bir dağın tepesine oturur. Zeus'un öfkesinin dindiğini ve dünya üzerindeki suların çekildiğini fark eden Deucalion ve Pyrrha gemiden inerler. Tanrılara minnettarlıklarını göstermek için kurbanlar sunarlar. Ancak dünya şimdi bomboş ve sessizdir. Deucalion ve Pyrrha insan soyunun yeniden başlaması için tanrılardan bir işaret beklerler. Zeus, onların sadakat ve dürüstlüklerini takdir eder ve yeni bir insan soyu yaratmalarına izin verir. Tanrıça Temis'in yönlendirmesiyle Deucalion ve Pyrrha taşları omuzlarının üzerinden arkalarına atarlar. Bu taşlar yere düştüğünde erkek ve kadınlar olarak yeniden canlanır ve insanlık yeniden başlar. Hindu mitolojisinde insanlığın ahlaki çöküşü ve tanrıların müdahalesi sonucu meydana gelen büyük bir tufan, dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olarak anlatılır. Bu hikayede tanrıların rehberliğinde kurtuluşu bulan bilge kral Manu'nun hikayesi ön plandadır. Bir gün insanlık tanrılara karşı saygısızlık yapmaya ve ahlaki değerleri hiçe saymaya başlar. Bu durumu gören tanrılar dünyayı temizlemek ve yeniden başlatmak için büyük bir tufan göndermeye karar verirler. Tanrı Vishnu balık formunda Manu'ya görünür ve yaklaşan felaket hakkında onu uyarır. Balık, Manu'ya büyük bir gemi yapmasını ve bu gemiye ailesini, her türden hayvanı ve gerekli yaşam malzemelerini almasını söyler. Manu, Tanrı'nın bu ilahi mesajına inanır ve hemen büyük bir gemi inşa etmeye başlar. Tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra ailesi ve tüm canlılarla birlikte gemiye biner. Tufan başlar ve gökler açılır. Yeryüzüne amansız yağmurlar yağar, nehirler taşar, dağlar bile su altında kalır. Şehirler yıkılır ve insanlar tanrıların öfkesi karşısında çaresizce boğulurken Manu'nun gemisi dalgalar arasında güvende kalır. Tufan büyük bir şiddetle 7 gün 7 gece boyunca sürer ve sonunda yeryüzü tamamen suyla kaplanır. Tufan sona erdiğinde balık Manu'nun gemisini güvenli bir yere, bir dağın tepesine yönlendirir. Sular çekilmeye başladığında Manu gemiden iner ve tanrılara minnettarlıklarını sunar. Dünya yeniden doğuşun eşiğindedir. Manu, hayatta kalanlarla birlikte yeni bir toplum kurmaya başlar. Tanrılar, Manu'nun sadakati ve bilgece davranışlarından memnun kalırlar ve ona dünyayı yeniden nüfuslandırma görevini verirler. Bu yeniden doğuş, dünyanın yeniden şekillenmesini ve insanlığın yeni bir ahlaki düzenle hayatına devam etmesini sağlar. Buraya kadar olan kısımda 5 büyük kültürdeki tufan olayından bahsettik. Ancak tufan olayı Çin, İskandinav, Maya ve Tamil uygarlıkları gibi birçok kültürde vardır. Merak edenler söylediğim medeniyetleri araştırıp anlatılan tufan olayını okuyabilir.
Bu videoda hepsinden tek tek bahsetmedim. Çünkü aralarında bazı farklar olsa da genel hatlarıyla birbirlerine benzer bir olay örgüsüyle anlatılıyor. Tufan olayının bu kadar farklı kültürde bulunmasının en temel sebeplerinden biri aslında bu olayın verdiği temel öğütlerin bütün insanları etkileyecek yapıya sahip olmasıdır. Peki nedir bu olayın temel öğütleri? Tufan olayı insanlığın günahları ve tanrısal ceza arasındaki ilişkiyi vurgular. Her kültürde tanrı veya yüce varlıklar insanların kötü davranışlarından veya ahlaki bozukluklarından rahatsızlık duyarlar ve dünyayı sular altında bırakan büyük bir felaket gönderirler. Bu felaket genellikle bir tufan veya büyük bir sel şeklinde tasvir edilir. İnsanlar bu felaketle yüzleşirken kaçış yolları ararlar. Ancak sadece birkaçı, genellikle bilge veya tanrılara itaat eden kişiler felaketten kurtulur. Kurtulanlar genellikle bir gemi yaparak hayatta kalırlar ve tufanın sona ermesiyle yeniden doğuşun ve dünyanın yeniden kurulmasının mümkün olduğunu keşfederler. Bu olay, insanlığın günahlarından ders çıkarma, doğaüstü güçlerin gücünü ve adaletini vurgulama, itaat ve sadakatin önemini anlatma gibi evrensel temaları işler. Tufan öyküleri, kültürler arası benzerlikler ve insanlığın ortak geçmişi hakkında derinlemesine bir anlayış sunar. Aynı zamanda felaket sonrası umudun ve yeniden doğuşun mümkün olduğunu hatırlatır. Son olarak tufan olayından bahsedilince akla gelen bir diğer soruya kısaca değineceğim. Bazı insanlar ya da kaynaklar genelde tufan olayının gerçek olmadığını söylerler. Ancak günümüzde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda binlerce yıl önce dünyanın çeşitli yerlerinde devasa su taşkınları olduğunun kanıtlarına ulaşılmıştır. Bu su taşkınları ya binlerce yıl önce kutuplardaki buzulların erimesi sonucu dünya genelinde su seviyesinin artmasıyla ya da başka doğa olayları sonucunda oluştular. Ancak nihai olarak elimizdeki bulgular geçmişte bir tufan olayının yaşanmış olduğunu bize gösteriyor. Fakat karıştırılmaması gereken bir nokta var. Her ne kadar tufan olayının kanıtları elimizde var olsa da farklı kültürlerin bu tufanı kendi inançlarına göre anlamlandırdığını unutmamak gerek. Olayın insanlar üzerindeki etkisinin büyük olması, benzer olayların farklı kültürler tarafından anlatılıp benimsenmesini kolaylaştırır. Bu nedenle çeşitli kültürlerde ve farklı zamanlarda yaşayıp bu olayı her gören ya da duyan toplum kendi inançlarına göre anlamlandırmaya çalışmışlardır. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi temel öğütler bakımından bu olayın insanlar üzerinde yarattığı etki çok büyük. Bu nedenle farklı toplumlar yaşanan bu büyük felaketi kendi kültürlerine alıp onun temel öğütlerinden faydalanmışlardır. Tufan olayı her ne kadar farklı kültürlerde benzer şekilde anlatılmış olsa da içlerinden biri diğerlerinden birçok anlamda farklı içeriğe sahiptir. Nuh tufanı, diğer bütün anlatılarda yaşanan olay bir Tanrılar Meclisi tarafından alınan karar sonucunda gerçekleşirken Nuh tufanı tek Tanrı tarafından alınan bir karardır. Bu temelde çok önemli bir farktır. Bir taraf çok tanrılıyken diğer taraf tek tanrılıdır. Ayrıca Nuh tufanının anlatıldığı bölümlerde Tanrı, Nuh ve soyuna bir daha tufan olmayacağına dair vaatte bulunur. Burada vaat önemli bir detaydır. Çünkü eğer Tanrı bir şey hakkında şöyle olacak derse ve dediği gibi olmazsa, bu o Tanrı'nın verdiği sözleri yerine getiremeyen bir Tanrı olduğu anlamına gelir. Ancak Tevrat'ta vaadi vermiş olan Tanrı'nın sözünü tutan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Buna paralel olarak Eski Ahit'i okursanız, orada bahsedilen Tanrı birçok kez peygamberlerine vaatler verip gerçekleştiren bir Tanrı'dır. Bu bağlamda bakarsak, diğer mitolojilerdeki tanrılarda bunu göremeyiz. Diğer mitolojilerdeki tanrılar, Eski Ahit'teki Tanrı gibi bir vaatte bulunup o vaadini yerine getirip insanlara bunu göstermez. Bu da semavi dinlerin tanrısıyla diğer mitolojilerdeki Tanrı'nın arasındaki ciddi bir farktır. Bir taraftaki Tanrı, vaatler verip verdiği vaatleri yerine getiren bir Tanrı iken, diğer taraftaki tanrılar için bunu söyleyemiyoruz. Örneğin 21 Aralık 2012 tarihinde uzmanlar Maya tabletlerine göre kıyametin kopacağını söylediler ve bunun filmini bile yaptılar. Ancak söylenen olmadı. Bu örnek mitolojik tanrılarla semavi dinlerin tek tanrısının farkını anlamanız için basit bir örnek.
Merak edenler olursa semavi dinlerin kitaplarının içinde bahsettiğim bu temel farkla ilgili araştırma yapabilirler. Başka bir videoda bu konuyla ilgili detaylı bir içerik hazırlayacağım için şimdi detaylarına girmeyeceğim. Umuyorum ki bu video sizlere farklı kültürlerin tufan hikayeleri hakkında bilgi verirken aynı zamanda bu hikayelerin derin anlamlarını ve insanlık tarihindeki yerini anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.